Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz çok şık altıgen motifleri çalışacağız. Yapımı oldukça kolay. İki renkten oluşan çok şık ve gördüğünüz gibi çok güzel bir model. Arkadaşlar ben şu iki modeli koton iplerle ördüm ve 2 milimlik tığ ile ördüm. Fıstıklarını üçlü çalıştım. Diğerini ise 2,50 milimlik tığ ile ördüm ve dörtlü fıstıklarla çalıştım. Size fikir olsun diye farklı şekillerde çalıştım. Sizler nasıl isterseniz o şekilde çalışabilirsiniz. İpliklerim Alize'nin Cotton Gold ipleri. Şimdi de bu renklerle çalışacağım arkadaşlar. Yine 2 milimlik tığ kullanacağım. İsterseniz hemen yapıma geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp ve bu videoyu beğenirseniz gerçekten bana büyük bir destek olmuş olursunuz diyorum. Ve hemen bu modelin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle sihirli halka ile başlıyorum. İpimi halka haline getirdim. Birleştiği noktadan tutuyorum. Ve halkamın içine şöyle kapattıktan sonra toplamda 9 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 şöyle sihirli halkamın ucunu yavaş yavaş küçültüyorum ki düzgün bir geçiş olsun. 9. sık iğnemi yaptım ve ilk yaptığım sık iğne tepesine batarak kaydırmamı yapıyorum ve sihirli halkamın ipini iyice çekip ortaya iyice küçültüyorum. Burada bir zincir çektim. Hemen dibine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. Bir sık iğne daha yapıyorum. Aynı sık iğne tepesine ikişer tane sık iğne yapıyorum. Aynı yere 2 tane batıyorum. Şu şekilde. Toplamda 18 tane sık iğnem olması gerekiyor sıra sonunda. Evet arkadaşlar, toplamda 18 tane sık iğnemi yaptım. Ve ilk yaptığım sık iğne tepesine batıp kaydırmayla kapattım. Bir zincir çektim, ilmeğimi uzatıyorum. İpimi kırmıyorum. Ama sizler isterseniz ip kırabilirsiniz. Hemen diğer rengime geçiyorum. Şöyle herhangi bir sık iğne tepesine batıyorum. İpimi sabitledim. 2 zincir çekiyorum ve şöyle arkada da şu ipimi yürütüyorum. Aynı yere battım. 2 ilmek çektim. İkisi tığımda. Tığın başını doladım. Aynı yere batıyorum. 2 ilmek çekiyorum. Gerisi tığımda ve hepsini birlikte kapatıyorum. Bir zincir çektim. Tığın başını doluyorum. Bakın hemen yanındakine batıyorum. Ve yine 3 tane yarım trabzan yapıyorum. 2 çektim. Gerisi tığımda. İkinciyi yapıyorum. 2 çektim. Gerisi tığımda. Ve 3. yarım trabzanımı yapıyorum. Sadece 2 ilmek kapatıyorum. Geriye kalan 4 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Bir zincir çektim. Tığın başını doladım. Bakın hemen yanındakine. Hiç trabzan tepesi atlamıyorum. Tek tek hepsine batarak şu şekilde 3 tane yarım trabzan yapıyorum. Evet. Sonra hepsini kapattım. Bir zincir. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Arkadaşlar toplamda sık iğnelerim 18 tane. 18 tane de grubum olacak. Yaprak da diyebiliriz bunlara. 18 tane bu şekilde yaprak yapacağım. Aralara birer zincir çekerek. Gördüğünüz gibi sadece 3 tane yarım trabzanımı yapıyorum. Hepsini kapattım. Bir zincir. 1, 2, 3, 4, 5 tane yaptım. Toplamda 18 tane olana kadar devam edeceğim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Şöyle bir zincirimi de çektim ve ilk yaptığım yaprağın tepesine batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum.
Bir zincir çektim. İlmeğimi uzattım. Az önce dediğim gibi şöyle yapraklarım 18 tane oldu. Hemen şöyle çeviriyorum. Bakın şurada bir zincir çekip uzatmıştık. Burada. Şimdi herhangi bir yaprak arasına bir zincir çekmiştik. O bir zincirlik bölüme şöyle sık iğne ile tutturuyorum. Evet. İlmeğimi uzattım. Tığın başını doluyorum ve aynı yere batarak 1 başını doladım, 2 başını doladım, üçlü bir fıstık yapıyorum. Bir kere de kapattım, bir zincir çektim. Tığın başını doluyorum. Hemen yanındaki yaprak arasındaki bir zincirlik bölüme 3 tane fıstık, üçlü fıstık yapıyorum. Evet. Hepsini birlikte kapattım. Bir zincir, 2 tane fıstığım olmuş oldu. Üçüncüyü yapıyorum. 1 2 ve 3. Kapattım. Bir zincir, 2 3 4 5 tane zincir çektim. Şöyle şunu da biraz uzatalım, kaçmasın. Evet. Bakın burada hemen bir zincirlik bölümün dibindeki, bakın tam şuraya şu şekilde kaydırmayla zincirimi sabitliyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde. Tekrar 5 zincir. 1 2 3 4 5. Hemen bakın hiç atlamıyorum. Yine hemen arkasındaki yaprağın bir zincirlik bölümüne üçlü bir fıstık. 2 ve 3. Kapatıyorum, bir zincir. Şöyle de bir göstermek istiyorum. Bakın. Ve yine yan yana, bakın şunu da şöyle çekiyorum. 1 2 3. Bir zincir. Hemen bunu şu şekilde alıyorum ki düzgün bir şekilde geçiş yapabilelim. Yine üçlü fıstığımı yapıyorum. Burada kapatırken 5 zincirle kapatıyorum. 1 2 3 4 5. Ve yine aynı işlemi yapıyorum. Bakın hemen şu iki yaprak arasındaki, hemen altındaki şu ilmeğe kaydırmayla sabitledim. 1 2 3 4 5. Tığın başını doladım. Hemen arkadaki bir zincirlik bölüme fıstığımı yapıyorum. 2 3. Kapattım, bir zincir. Hemen yanındakine 2 3. Kapattım. Üçüncü fıstığı yapıyorum. 1 2 3. Bu şekilde kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Ve hemen bakın şöyle bir zincirlik bölümün hemen altındaki ilmeğini şu şekilde beline doladım ve kaydırma yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çekerek yukarı çıktım ve hemen arkasındaki bir zincirlik bölüme yine fıstık yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar devam edeceğim. Şöyle de göstermek istiyorum. Bakın. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. Yine 5 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 zincir çektim. Hemen bakın ilk başladığım yerin şöyle bir zincirlik bölümünün altına şöyle beline doluyorum. Şu şekilde beline doladım kaydırmayla ve tekrar 5 zincir, 1 2 3 4 5. İlk yaptığım fıstığın tepesine batırıyorum ve kaydırmayla kapatıyorum. Bir zincir çektim, ilmeğimi uzattım. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın şöyle 1 2 3 4 5 6 tane köşemiz oldu. Bu şekilde
örgülerde, süslemelerde de kullanabileceğiniz çok güzel bir çiçek çıktı ortaya. Hemen diğer rengime dönüyorum. Bakın diğer rengimin ucu da hemen şurada. Yine fıstıklardan başlayacağım. Bakın burada 3 tane fıstığım var. Bir fıstığın hemen yanındaki bir zincirlik bölümden şöyle ilmeğimi ortalıyorum. Aradan geçirdim. Bir tane sık iğne yaptım. Şöyle ilmeği uzatalım. Hemen bu bölüme bir tane üçlü fıstık. 1, 2, 3. Kapattım. Bir zincir. Hemen yanındaki bir zincirlik boşluğa 1, 2, üçlü fıstığımı yaptım. Bir zincir çektim. Şimdi burada bakın buraya bir zincir çekmiştik. Beşli. Hemen buraya sık iğne yapıyorum. Toplamda 7 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle çevirerek göstermek istiyorum. Burada bir kaydırma yapmıştık. Hemen o kaydırmanın şöyle 2 ilmeğine de batıyorum. Şu şekilde. Ve buraya bir sık iğne yaparak kapatıyorum. Hemen diğer zincir bölümüne geçtim. 7 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Burada hemen bakın şöyle iki fıstık arasına üçlü bir fıstık. 1, 2, 3. Fıstığı kapattım. Bir zincir. Hemen diğer fıstık arasına batıyorum. 1, 2, çok pardon. 1, 2, 3. Kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve yine bakın zincir bölümüne geldim. Burada dikkat edelim fıstıkların arasına batmamak için. Şöyle 7 tane sık iğne. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Hemen şuraya geldim. Zaten bakın batacağımız yer belli. Hemen şöyle buraya batarak, daha doğrusu beline dolayarak bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Hemen tığın başını dolayarak 2 fıstık arasına batıp 1, 2, üçlü fıstığımı yaptım. Kapattım. Bir zincir ve bir fıstık daha yapacağım. Şöyle bir göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi zaten model yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar sıramın sonuna geldim. Son olarak 7 tane sık iğnemi yaptım ve ilk yaptığım fıstığın tepesine batıp kaydırmayla kapatıyorum. Bir zincir çektim. İlmeğimi uzattım ve şöyle çevirelim iplerimiz karışmasın. Evet. Diğer rengime geçiyorum. Şimdi bakın. Şöyle açtığımda 2 fıstığım var. İlk başta 3 fıstıkla başladık. 2'ye indirdik. Şimdi bu sırada tekrar 3 fıstık yapacağız. Nerelerden başlayacağız? Bakın. Şöyle fıstıkların dibinde bir zincirlik bölüm var. Hemen şöyle oraya batıyorum. Sık iğne ile ipimi sabitledim. İlmeği uzattım. Hemen aradaki bir zincirlik bölüme 1, 2, üçlü fıstığımı yaptım. Kapattım. Bir zincir çektim. Şimdi 2 fıstık arasına batıyorum. 1, 2, üçlü fıstığımı yaptım. Bir kere de kapattım. Bir zincir. Bakın yine diğer taraftaki bir zincirlik bölüme şöyle hemen ara boşluğa 1, 2, üçlü fıstığımı yaptım. Kapattım.
bir zincir. Bir zincirle beraber 4 tane zincirim olacak. Birinci zinciri çektim. 2, 3, 4. Hemen şöyle bakın, şurayı açtığımda şurada lila yaprağımın tepesi var. Hemen oraya battım. Kaydırmayla kapattım. 1 ipim dağıldı. 1 2 3 4. Hemen şöyle şunu da kenara alıyorum. Bakın. Şöyle 2 fıstığım yan yana, hemen kenardaki şöyle tam net görünüyor herhalde. Tığın başını doladım. Hemen o bir zincirlik bölüme üçlü fıstığımı yapıyorum. 2 3. Bir kere de kapattım. Bir zincir. Hemen şu ilmeklerimi şöyle diğer tarafa alıyorum. Ve 2 fıstık arasına yine fıstık yapıyorum. Bir kere de kapattım. Bir zincir. Ve bakın en son yine bir zincirlik fıstık kenarına 1 2 3. Bir kere de kapattım. 1 2 3 4. Şurayı açıyorum. İlk sırada yaptığımız yaprakların tepesine kaydırmayla sabitliyorum. 1 2 3 4. Tığın başını doladım ve bakın şöyle baktığımda hemen şu fıstığın arası. 1 2 3. Bir kere de kapattım. Bir zincir çektim. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın bu sıramda bu şekilde olacak. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Son olarak yine 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum. Ve ilk yaptığım fıstık tepesine battım. Şu şekilde batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Bir zincir ilmeğimi uzatıyorum. Gördüğünüz gibi bu sıramı bu şekilde bitirdim. Diğer rengime geçiyorum. Şöyle ipleri karıştırmadan geçelim. Evet. Şöyle hemen arkasını da göstermek istiyorum. Bakın hiç ip kalıntısı yok. Gördüğünüz gibi ip kesmiyoruz ama ip kalıntısı da kalmıyor. Şimdi bunu nereye bağlıyoruz? Bakın 3 tane fıstığım var. 2 fıstık arasına sabitliyorum. İlmeğimi uzattım. Yine burada 2 fıstık yapıyorum. İlk fıstığımı yapıyorum. Bir zincir. Hemen yandaki 2 fıstık arasına bir üçlü fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Bakın şu şekilde olacak. Daha sonra hemen şurayı açıyorum. Bakın zincir çekmiştik buralara. Bu çektiğimiz zincirleri yine sık iğne yapıyorum. 5 tane. 1 2 3 4 ve 5. Bakın burada hemen kaydırma yapmıştık. Kaydırma yaptığımız yerin beline doluyorum ve burada sık iğne yapıyorum. Ve yine 5 tane sık iğne. 1 2 3 4 5. Tığın başını doladım. Hemen 2 fıstık arasına bir tane üçlü fıstık yapıyorum. Tek seferde kapattım. Bir zincir. Hemen ikinci fıstık arasına batıyorum. 1 2 3. Kapatıyorum. Bir zincir ve hemen zincir bölümüne geliyorum. Bakın burada 5 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 ve hemen şöyle kaydırma yaptığımız yere beline doladım. Bir tane sık iğne yapıyorum ve diğer zincire geçiyorum. 1 2 3 4 ve 5. Tığın başını doladım. Hemen 2 fıstık arasına fıstık yapıyorum ve bir zincir.
Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle modelim ortaya çıkmaya başladı arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. 5 tane sık iğne yaptım. Ve ilk yaptığım fıstığın tepesine battım. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çekiyorum. Lila ipimle işim bitti artık. Sadece kenar çalışacağız. Şöyle de göstermek istiyorum. Şu şekilde de süslemelerinizde kullanabilirsiniz. Hakikaten çok güzel oldu. Bakar mısınız? Evet. Hemen kenarımıza devam edelim. Şimdi şöyle hemen şu iki fıstığın ortasından başlamak istiyorum. Şöyle hemen tepedeki iki fıstığın o ortasına şöyle bir tane sık iğne yaptım. Daha sonra hemen yanındaki fıstığın şöyle tepesine batıyorum. Bir, ortadakini saymıyorum, fıstık tepesinden sayıyorum. 2, 3, 4 tane sık iğne yaptım. Şu ilk fıstık tepesinden sonra 4 tane. Şimdi burada tığın başını doluyorum. Burada bir sık iğne yapmıştık. Tam şu bölümde. Hemen oraya batarak aynı sık iğne tepesine 3 tane ikili trabzan. 2, 3. Şimdi burada yine 4 tane ama nereye? Yine sayıyorum, bakın fıstık tepesinden. 1, 2, 3, 4. Hemen batıyorum. 1. Şöyle arkada ilmeği de yürütelim. 2, 3, 4. hep fıstık tepesine gelmek zorunda. Evet, bu şekilde. Daha sonra iki fıstık arasına bir tane sık iğne, bir zincir, bir tane sık iğne. Tekrar 4 tane fıstık tepesinden başlıyorum. 1, 2, 3, 4. Tığın başını doladım. Hemen ortadaki sık iğnenin tepesine batarak 3 tane ikili trabzan. 2 ve 3. Burada yine sayıyorum. 1, 2, 3, 4.'den başlıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şöyle göstermek istiyorum, bakın. Bu şekilde modelim ortaya çıktı. Hemen köşemin olduğu yer bu köşe sayılıyor. Bir sık iğne, bir zincir ve aynı yere bir tane sık iğne şeklinde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sıramın sonuna gelmek üzereyim. Ve en son yine iki fıstık arasına bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İlk yaptığım sık iğne tepesine kaydırmayla sabitliyorum. Ve geldik en son sıramıza. Sadece sık iğne yapacağız. Burada bir zincir çektim. Dibine battım. Ve tek tek sık iğne tepelerine batarak sık iğne yapıyorum. Şöyle köşeye gelene kadar şöyle sık iğnemi yapıyorum. Hemen köşeyi de göstermek istiyorum. Köşede yine aynı aslında. Bir zincir, bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne şeklinde ama yine de göstermek istiyorum. Burada arttırma, eksiltme yok. Bakın şöyle tam ortaya geldim. Yine buraya bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir, tekrar aynı yere batıp bir tane sık iğne yapıyorum ve tek tek yine her bir sık iğne tepesine batarak sık iğne yapıyorum. Eğer burada kasma yaparsa 2 zincir de çekebilirsiniz. Sıramın sonuna geldim. İlk yaptığım sık iğne tepesine battım. Kaydırmayla kapatıyorum.
Bir zincir çekiyorum. Bir ipimi kesiyorum. Motifimi bitiriyorum arkadaşlar. Şöyle bir göstermek istiyorum. Şu anda buhar tutmadım. Ama sizler şöyle karşıdan bir buhar tutup elinizle düzeltin ama fıstıklara bastırmayın. Şöyle hemen şunu da saklamak istiyorum. Gerçekten ben çok beğendim. Zaten biliyorsunuz beğenmeden hiçbir modeli sizle paylaşmıyorum. Zaten benim örüp bitirmem için benim beğenmem lazım. Yoksa biliyorsunuz ki öremiyorum. Evet, gördüğünüz gibi ortaya hakikaten çok güzel bir model çıkıyor. Hemen şöyle izah etmek istiyorum. Kameramı uzaklaştırdım. Hemen şöyle birleştirmeyi göstermek istiyorum. Hemen bu videonun altında bir kaydırmalı bir motif birleştirme videom var. Hemen onu ekleyeceğim. Oraya tıklayarak birleştirme videosuna bakarak birleştirmenizi yapabilirsiniz. Bu şekilde yan yana ve ortalara, yani bir sıra fazla bir sıra eksik olacak. Yani atıyorum bir sıra 5 tane, bir sıra şöyle ortalara gelecek şekilde 4 tane olacak. İstediğiniz gibi bebek battaniyeleri, yelekler, istediğiniz her yerde altıgen motifle yapılan tüm modellerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir videonun sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.